Çekme başladı mı? Evet başladı. Aa. Herkese selamlar. Ben Ali. Hümeyra'da kameranın arkasında. Bugün öyle başladık. Bugün gene sabahın köründe kalkıp, gerçi artık yaz olduğu için sabahları o kadar kör olmuyor, Canterbury'e gidiyoruz. Canterbury'nin özelliği gene İngiltere'nin tarihi şehirlerinden bir tanesi. Hem Roma zamanından hem de Anglo-Sakson zamanından kalan ciddi kalıntılar var. Başka bir özelliği ise Canterbury'nin Canterbury Katedrali ve bu yüzden de İngiltere'nin ruhani merkezi olarak da geçiyor Canterbury. Yıllarca insanlar hacca gitmişler Canterbury Katedrali'ne. Biz de birazcık o bölgeleri gezeceğiz. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuk sonrası Canterbury'e geldik. Canterbury aynı zamanda öğrenci şehri. Şimdi ilk nehre gideceğiz biz. Çok kalabalıklaşmadan oralarda böyle güzel videolar, fotoğraflar çekmek istiyoruz. Nehrin adı Stour Nehri, hatta Great Stour Nehri. İngiltere'de 6 tane, yanlış hatırlamıyorsam, Stour Nehri varmış. Ama sanırım en büyüğü ya da işte en genişi ya da en ünlüsü Canterbury'de olduğu için o buradaki Great Stour. Öyle de bir minik trivial bilgi vereyim. Şu an Westgate'in yanından girdik. Stour Nehri'nin kenarından yürüyoruz. Westgate şehir surlarından arda kalan, sağlam kalan tek eski şehre giriş kapısı. Şu anda yürüdüğümüz yol üzerinde de Westgate Gardens yanından geçiyoruz. 2 tane çok enteresan ağaç var. Çok hoşumuza gitti. Birinin gövdesi çok geniş, birinin de böyle değişik bir şekli vardı. Bu arada nehrin suyu inanılmaz temiz. Çok crystal clear, ecnebi deyişiyle. Bunun sebebi de... Gördüğümüz en temiz nehir hatta. Evet, bunun sebebi de şuymuş. Nehir yatağı boyunca kireç taşları varmış. Yani nehir yatağı kireç taşlarından oluşuyormuş ve bu kireç taşlarının suyu filtreleyici bir özelliği varmış. O yüzden böyle tertemiz bir suyu var bu nehrin. Yolumuza devam ediyoruz. Canterbury Kalesi'ni gezmek istiyorduk ama düşen taşlardan dolayı kapanmış ve etrafı iskeleyle kaplanmıştı. O yüzden Canterbury Kalesi bize yar olmadı bugün. Buranın en önemli landmarklarından biriydi bu kale aslında ama maalesef bugün gezemedik. Şimdi umarız kapalı değildir. Duvarlara gideceğiz. Duvarlarda aynı şanssızlığı yaşamayız diye umuyorum. York'un surları olur da Canterbury'nin surları olmaz mı? Olur tabii ki. Burada taş gibi. Şimdi bu surları takip ederek şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bu surlar aslında İngiltere'nin en iyi korunmuş surlarından biriymiş ve aslında Orta Çağ döneminden kalmaymış. Fakat İngilizler Romalıların izlerini takip ederek buraları tekrardan yeniden inşa etmişler. Güzel. Hadi devam edelim bakalım. Şu anda Canterbury Katedrali'nin önündeyiz. İçeriye giriş bahçesini bile geçmek istiyorsanız belli bir yerden sonra paralı olduğu için 17 pound kişi başı. Biz buradan sadece izleyeceğiz katedrali ve katedral hakkında şimdi neden buraya hacca geldiğini insanların bunun hikayesini anlatacağım. 2. Henry zamanında buraya Thomas Becket diye bir başpiskopos atanıyor ve
bu adam çok güçleniyor ve kralın gücünü gölgede bırakıyor. Bunun üzerine kral suikast düzenlettiriyor Thomas Becket'a. Fakat öldükten sonra bu Thomas Becket hakkında bir takım efsaneler yayılmaya başlanıyor. Ve Papa Thomas Becket'a aziz ilan ediyor. Bunun üzerine az önce geçtiğimiz Christchurch kapısı yapılıyor ve zamanın hacıları oradan geçip katedrali ziyaret ediyorlar. Ve böylece hac görevlerini tamamlamış oluyorlar. Fakat bu çok uzun sürmüyor. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 100-150 yıl kadar sürüyor. 8. Henry Anglikan Kilisesi'ni kurduğunda buranın çok Katolikler için aşırı önemli bir yer olmasından dolayı burayı Anglikan Kilisesi'ne çeviriyor ve Anglikan Kilisesi'nin merkezi haline getiriyor burayı ve Thomas Becket'ten kalan tüm relikleri de yani kalıntıları da yok ediyor. Ya büyük ihtimalle ya yakıyor ya parçalatıyor ve burayı bir güç gösterisi olarak Anglikan Kilisesi'nin merkezi yapıyor. Şimdi Christchurch kapısının önündeyiz. Burasıyla ilgili de ilginç bir hikaye var. Bu kapının üzerinde gördüğünüz İsa heykeli bronzdan yapılma tahmin ediyorum. Bu eskiden aslında taştan bir heykel duruyormuş orada. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 16. 17. yüzyıl civarlarında. Fakat gene bu İngiltere İç Savaşı döneminde ikonoklastlar yani aslında Anglikan Kilisesi fanatikleri diyeceğim. Bu heykeli yıkıyorlar. Daha sonra 1992 yılında bu heykel yapılıyor. Bronzdan olan. Evet. 1992 yılında yapılıyor. Fakat çok kirleniyor ve tekrar temizlenmesi için 2020 yılında indiriliyor. 2023 yılında ise tekrar yerine konuyor. Yani aslında sadece bir senedir orada tekrar konulduğundan beri. Yani geçen sene gelsek onu büyük ihtimalle orada görmeyecektik. Şimdi The Beanie diye bir yerden çıktık. Dış binası zaten çok estetik olduğu için dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Hakikaten çok hoş. Bu bir galeri. Bu Canterbury'nin en eski zenginlerinden biri yaptırmış burayı. Canterbury'li bir cerrahmış ve Avustralya'da yaşıyormuş. Öldükten sonra bütün mirasını buraya bağışlamış, bu bina yapılsın diye inşa edilmesinde ve herhalde muhtemelen içindeki bazı koleksiyonlarda tahmin ediyoruz ki o adama aitti. İçi böyle aklınızı başından alacak bir koleksiyon değil fakat güzel şeyler var. Hani vakit geçirmek için güzeldi diyebilirim. Aynı zamanda ücretsizdi. Bugünkü ikinci hayal kırıklığımız Eastbridge Hospital. Burası da aslında buraya gelen hacıların kalması için, konaklaması için yapılan bir yermiş zamanında. Fakat kapı duvar. Yenilendiği için içine giremedik. Oysa ki çok tatlı bir yere benziyordu. Gördüğüm fotoğraflardan ve izlediğim videolardan. Yolumuza devam ediyoruz. Fail üstüne fail yaşıyoruz. Westgate Kulesi Müzesi'ne gitmek istiyorduk. Cumartesileri kapalıymış. Ve yani burada girişi paralı olmasına rağmen en ucuz müzeydi. Kişi başı 4 pound'tu sadece. Bu durağımızda maalesef atlamak zorunda kaldık. Bu arada Westgate Tower'la ilgili şöyle bir şey daha var. Şu şekilde pazarlıyorlar. İngiltere'nin en iyi korunmuş ortaçağ kapısı olarak pazarlıyorlar. Gerçekten de burada bayağı sağlam ve güzel gözüküyor. Bir sonraki durağımız Kent Özgür Masonlar Müzesi'ydi.
Bu tarz şeylere merakınız varsa ve kafanız birazcık masonlarla ilgili komplo teorilerinden bulanmış ise bence kafanızı netleştirmek için uğrayabileceğiniz hoş bir yer. Bir tane 16. yüzyıldan 1580 küsürden kalma bir Bible vardı, İncil vardı. Onun dışında masonların tarihini anlatan, işte zamanla işte bazı locaların nasıl birbirinden ayrıldığını anlatan bilgiler bulabilirsiniz burada. Bunun dışında ritüellerde neler yapılıyor, nasıl eşyalar kullanılıyor bunları bulabilirsiniz. Kentteki ünlü masonların, mason aileleriyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bence keyifli. Eğer hani bir yerden de başlamak istiyorsanız aslında masonlukla ilgili bir şeyler öğrenmeye, Mirgün Cabas'ta Can Kozanoğlu'nun Nereden Başlasam podcast'inde masonlarla ilgili çok güzel bir bölüm var. Bence onu da bir dinleyin derim. Biz dinledik. Gayet de öğrendik bayağı bir şey. Burayı da meraktan girdik aslında, böyle çok aşırı ilgimizi çektiği için değil de hem biraz ücretsiz diye hem de merak ettik ne var içeride acaba, nasıl bir yer diye. Küçük bir yer ama hani vakit geçirmek için keyifli bir yer bence. Sen ne diyorsun bebişkom? Aynı şeyi diyorum. Teşekkür ederim. Şu anda Bishop's Finger'dayız. Buraya gelmemizin sebebi aslında İngiltere'de bu ortaçağ kentlerinde, ortaçağ şehirlerinde mutlaka bir hayalet hikayesi yakalıyorsunuz. Aslında gelmemizin sebebi bu. Hem buradaki en eski publardan bir tanesi olması, 16. yüzyılda kurulmuş bir pub ve o tarihi dokusunu koruyor. O çok hoş. Hem de işte zamanında burada çalışmış bir hizmetçi bir din adamını ve karısını zehirleyerek öldürüyor ve başka bir başka bir evde de bu kadının cesedi bulunuyor. Ve ondan sonra bu kadının hayaletinin buralarda, bu Bishop's Finger içinde ve etrafında görüldüğüne dair hikayeler var. Böyle ghost hunter'lar, böyle bir haunted house hunter'lar falan sık sık geliyormuş aslında buraya. Chicken Caesar burger söyledik. Hümeyra yedi. Ben daha henüz tatmadım. Nasıl Hümeyra? Fena değil. Fena değil dedi Hümeyra. Görüntüsü gayet güzel bu arada. Bayağı lezzetli gözüküyor. Şimdi yemek yiyeceğim. Çok açım. The Cricket House. Buranın ünlü olmasının biraz sebebi çok antin kuntin bir yapıya sahip olması. Bir tarafı bir tarafta, bir tarafı bir tarafta çünkü. İçine de girdik. Şu anda bir kitapçı vardı, eski kitaplar satan. İçi de bu arada yamuk ve o yamukluğu hissediyorsunuz. Biraz benim başımı döndürdü. Ali için bir sıkıntı olmamış da benim biraz başımı döndürdü. Şu anda sokaklarda aylaklık falan yapıyoruz. Nehir turuna birazcık vaktimiz var diye sokaklarda yürümeye devam ederken bir tane daha gitmek istediğimiz bir durak vardı. 580'li yıllarda, yani 6. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş ve hala aktif olarak ibadet için kullanılan bir kilise. Girişi çok etkileyici ve bir mezarlıktan geçiliyor gitmek için kiliseye. Çok hoş. Ben mezarlık hastası bir insan olarak bayıldım. Bu arada şunu da eklemesini yapayım. İngiltere'nin en eski kiliselerinden biri dedim ama İngilizce konuşulan dünyanın en eski kilisesiymiş ve hala da ibadete açık. Bakalım şimdi içeri gireceğiz. St. Martin's Church'ten çıktık. Küçük bir yerdi ama aşırı sevimli bir yerdi. Ben çok sevdim. Bence gitmeye değer bir yer. Tek sorun birazcık merkeze uzak, tabii 15-20 dakika yürümeniz gerekiyor. Ama yine de ben değeceğini düşünüyorum. Vaktiniz varsa bir gidin görün. Bir değişik bir atmosferi var çünkü hoş Bedava bir atmosferi var. Bir de ücretsiz tabii, öyle bir güzelliği de var. Bedava şeyler isteriz. Aynen. Şimdi nehir turumuza doğru ilerliyoruz. Sonra vaktimiz olursa bir durağımız daha var. Sonra da artık döneceğiz.
Şimdi nehir gezimiz bitti. Ali'cim ne düşünüyorsun? Birazcık rehberimiz sessiz konuştuğu için dediği her şeyi de çok rahat duyamadım. Duyduklarımın da bir kısmını zaten buraya gelmeden önce araştırma yaparken öğrenmiştim açıkçası. O yüzden bilmiyorum, bence çok 16 pound kişi başı vermeye değecek. Yani buraya gelirseniz olmazsa olmaz bir aktivite olduğunu düşünmüyorum nehir turunun. Şimdi 16 pound kişi başı bence de çok. Çünkü nehir turu çok kısa sürüyor. Aslında yaya yürüyebileceğiniz çok kısa bir bölgeyi geziyorsunuz. Yani 16 pound verilmez bence. Bence de İşinizi. olmazsa olmaz. Peki genel olarak Canterbury hakkında diyeceğim bir şey var mı? Yani daha önceki gezimiz York olduğu için biraz York'la kıyaslayacağım. York'tan daha fazla sevdim. Daha az kalabalık. Daha ortaçağ şehri ve Roma şehri diyebilirim. Londra'daki sokaklar kadar değil. Fakat mesela eğer Londra'ya bir haftalığına geliyorsanız ve kendinize 1-2 günlük işte Londra dışı bir seyahat hakkı vermişseniz Canterbury onlardan biri değil. York'ta değildi, Canterbury'de değildi. Biraz daha böyle uzun vakti olanlara önerebileceğim bir şey olur. Ya da buranın yerlisine, yani buradaysa hali hazırda yaşıyorsanız değişiklik olsun, hadi hafta sonu değişik bir yerlere gidelim diyorsanız önerebilirim. Bu kadar söyleyeceklerim. Ben de katılıyorum Hümeyra'ya bu konuda. O zaman yeri gelmişken, çünkü başka durağımız kalmadı, birazcık böyle kendi çapımızda takılıp evimize döneceğiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Evet. Beğendiyseniz baş parmağı ve üye değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz henüz zile tıklamadıysanız zile tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz hem abone olmayı hem zile tıklamayı unutmayın. Bence. Hoşçakalın, hadi bay bay.